Merhaba arkadaşlar, videomuzu bir soruyla başlatıyorum. Telefonunuzun pili hızlı mı bitiyor? Ya da telefonunuz eski değil fakat yavaş yavaş veya işte takılarak ilerliyor gibi, çalışıyor gibi böyle mi hissediyorsunuz? O halde şunu söylemek istiyorum. Telefonunuzun varsayılan olarak açık gelen birçok gizli ayarları var. Bu ayarlarda işte sizin telefonunuzun pilini tüketiyor veya çalışma performansını olumsuz etkiliyor. Bu videoda işte bunlara nasıl çözüm üreteceğimizi göstermeye çalışacağım. Öğrenmek istiyorsanız o halde YouTube Tamir Takım Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün bu video ile artık telefonunuzun daha hızlı çalıştığını hissedeceksiniz ve pilinizin de daha dayanıklı olduğunu zamanla hissedeceğinizi düşünüyorum. O halde videomuza başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız ve kanalımı desteklerseniz abone olarak ve beğen butonuna basarak desteklerseniz memnun olurum. Evet, 5 yöntemimiz var. Birincisini anlatıyorum. Telefonumuzun ayarlar sekmesine gidiyoruz. Ayarlar sekmesinde aşağıda bakın Google sekmesi var. Genelde her telefonda aynı yerde oluyor. Google'a giriş yapıyoruz. Google'dan tüm hizmetler diyoruz. Tüm hizmetlerde cihazlar bölümüne geliyorsunuz. Burada bakın etrafındaki cihazları tara diyor. Şimdi bu açık olması demek yani arka planda kendiliğinden çalışması anlamına geliyor. Bunu kapatmak size arka plan etkinliğini durduracak ve güç tasarrufu sağlayacaktır arkadaşlar. Şimdi birinci özelliğimiz bu. Gelelim ikinci özelliğimize. Evet, ikinci özelliğimiz yazıcı ile alakalı. Siz telefonunuzu hiç kullanmamış olsanız bile arka planda telefonunuzun sürekli bir yazıcı aradığını biliyor musunuz? Yani bunu düşündünüz mü hiç? Eğer telefonunuzla bir yazıcı arasında bir bağlantı kurma işiniz yoksa, böyle bir amaç için telefonu kullanmıyorsanız o halde bu özelliği de nasıl kapatacağımızı göstermeye çalışacağım. Yine bunun için ayarlar sekmesine gelin. Buraya yazıcı deyin. Evet, düzeltiyorum. Yazdır yazıyorsunuz. Bakın burada yazdırma diye bir seçenek var. Bunu seçiyorum. Sistem yazdırma hizmeti bende şu an kapalı. Yani bu açıksa arkadaşlar, bu da yine ne yapacaktır? Arka planda pilden faydalanarak yazdırma hizmetiyle alakalı işte diğer device'ları yani aygıtları aramaya başlayacaktır. O nedenle bu seçeneği de kapalı tutarsanız eğer pil tasarrufuna ve pilinizin sağlığına olumlu etki sağlamış olursunuz. Üçüncü özelliğimiz dijital sağlık ya da dijital denge de diyebiliriz. Yine bakın burada ayarlar sekmesine geliyoruz. Bu telefonda ne olarak geçiyor? Şöyle bakalım. Dijital denge ve ebeveyn denetimi diyor. Bakın bu da yani kulağa hoş geliyor açıkçası. Sizin dijital işte uygulamaları kullanım sürelerinizde, işte ekran açılma kapama süreleri gibi, ebeveyn denetimi gibi verileri toparlıyor burada. Buna giriş yaptığınızda bakın burada işte Gmail, Instagram vesaire kullanım süreleri geçiyor. Burada da ise 3 noktaya geldiniz. 3 noktadan sonra verileriniz yönetim bölümüne geldiğinizde günlük cihaz kullanımı diye bir bölüm var. Bakın burada cihazın kilidini açma sayısı, alınan bildirimler ve uygulama kullanımı hakkında bilgiler içerir diyor. İşte bu da ne yapıyor? Hareketlerinizi toparlamaya çalışıyor. O zaman bir dinamiklik var. Yani sürekli bir işte orada polisiyelik çeviriyor. Neyi ne kadar yaptığınızı. Bu bilgileri toparlamaya çalışıyor. Bu da yine pilinizin etkileyen kısımlarından birisidir. Burayı ne yapabiliriz? Kapatabiliriz. Dijital denge kullanım verilerinize erişemez. Bu veriler 24 saat içinde dijital dengede kalacaktır. Yani çok bir işiniz yoksa bu ayarları kapatabilirsiniz. Kullanım erişimi diyor. Kapatıyoruz. Ayarlarda kapat. Dijital denge diyorum. Kapat diyorum. Çıkıyor. Bu şekilde burayı da kapatmış oluyoruz. Şimdi gelelim dördüncü seçeneğimize. Dördüncü seçeneğimizde arkadaşlar aslında hepimizin bildiği seçeneklerden bir tanesi. O da arka planda çalışan bildirimlerin, kullanmadığımız bildirimleri sınırlamak. Evet, dördüncü şeyimiz ise yapacağımız işlem ise bildirimler kısmı demiştik. Bildirimler kısmına geliyoruz burada. Bakın şuradan bildirimler ve kontrol merkezine geliyorsunuz. Burada uygulama bildirimleri diyorsunuz. Bakın burada arka plandaki işte hangi çalışan uygulamaların ya da normal çalışan uygulamaların bildirimlerini kapatın. İşinize yaramayan ne varsa kapatın ki bunlar da sizin için pil yorgunluğu yapmasın arkadaşlar. Dördüncü seçenekte bunu uygulayabilirsiniz. Evet, beşinci ve son yapacağımız işlem ise telefonun şarj sınırına müdahale etmek. Şu an ben iPhone telefonunda bu özelliği göstereceğim. Android'lerde de olabilir. Kimlerde varsa yorumlar kısmında buluşalım arkadaşlar. Burada yapacağımız şey telefonun bataryasının şarjını sınırlamak. Yani siz %100 şarjı yapmayı yeğlerseniz bakın iPhone bile kendisi bile size bir uyarı veriyor. Ondan sonra üzerine konuşalım. Ayarlar sekmesine geliyorsunuz. Pil diyorsunuz. Buradan pilden ise aşağı doğru geliyorsunuz. Şarj ediyor kısmına gelin. Bakın burada normalde bu telefonda aslında şuradaydı. Ben %100'e getiriyorum. Şarjı %100'e getiriyorum. Bakın bana ne diyor? Şarj sınırı değiştirilsin mi? Şarj sınırınız %100 altında tutulması zaman içerisinde pil ömrünüzü korumaya yardımcı olabilir diyor. Yani %100'ü tercih etme diyor. Bunun altında tutarsan pil ömrün daha iyi olur diyor arkadaşlar. Şimdi vazgeçtim ben. Araştırdım. %85'e ideal diyorlar. Yani şarj sınırında %85 yapmak daha ideal diyorlar.
Onun için ben size buna istinaden ben %85 tutuyorum. Siz tutarsınız ve tutmazsınız size bırakıyorum. %100 yapmak bataryayı ekstra bir strese bırakıyor. Özellikle gece ne yapıyorsunuz? Takılı bırakıyorsunuz. %100 oluyor. O şekilde saatlerce şarjda takılı kalıyor. İster istemez batarya üzerinde %100 baskısı, %100 stres oluşuyor. O da pil ömrüne etki ediyor. iPhone'da ne yapıyor size? Eğer sen bunu %100 yaparsan diyor ben seni bir uyarırım diyor. Bakın burada uyarıyor. iPhone'unuz varsa bakabilirsiniz. Eğer sizin Android telefonunuzda bu özellik varsa ne yapacaksınız? Telefonunuzun şarj edilebilir kapasite şeyini sınırlayacaksınız. Veya kullanmadığınız şöyle özellikler var. Şu saatler arasında şu şarja kadar getir. İşte uyanacağım vakitte %100'e getir gibi ayarlamalar da var. Ama onunla alakalı şu an örnek bir telefon olmadığı için gösteremiyorum. Olanlar varsa yorumlarda buluşalım. 5 maddemiz bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. YouTube Tamir Takım Teknoloji kanalında yeni ve faydalı bilgileri buluşmak dileğiyle saygılar selamlar.